Bir an durun ve düşünün. Sabah uyandığınızda gördüğünüz ilk yüz sevdiğinizin yüzü veya aynadaki kendi yüzünüz. Bu saniyenin onda biri kadar sürer ve zihniniz anında bilir. Bu o. Yüz tanıma, insan olmanın, bağ kurmanın ve kimlik oluşturmanın en temel, en otomatik eylemidir. Peki ya beyniniz bu basit görevi yerine getirmeyi aniden reddederse? Ya yüzler sizin için sadece iki göz, bir burun ve bir ağızdan oluşan anlamsız bir bulmaca gibi görünürse? Prosopagnosi, halk arasında bilinen adıyla yüz körlüğü. Yüz körleri için dünya maske takan bir kalabalık gibidir. Kendi annesini, eşini, hatta aynada gördüğü kendi yansımasını bile tanıyamayabilir. Bu sadece bir görme bozukluğu değil, sosyal kimliğin, ilişkilerin ve benlik algısının kökten çözülüşüdür. İşte bu videoda beynin derinliklerine inip yüz tanımadan sorumlu olan o gizemli bölgeyi inceleyeceğiz. Yüz bir kartvizit, bir ruh hali pusulası ve bir kimlik belgesinden çok daha fazlasıdır. İnsanlar doğuştan yüzleri tanıma ve onlara odaklanma eğilimiyle programlanmıştır. Yeni doğan bir bebek bile rastgele şekiller yerine yüz hatlarına benzeyen desenlere daha uzun bakar. Bu hayatta kalmanın ve sosyal bağ kurmanın ilk adımıdır. Beynimiz bir yüzü gördüğü anda sadece kim olduğunu değil, aynı zamanda cinsiyetini, yaşını, ruh halini, niyetini ve hatta o kişinin bir yabancı mı yoksa akraba mı olduğunu saniyelik bir hızla analiz eder. Yüz, sosyal zekamızın temel motorudur. Kelime anlamına bakacak olursak Yunanca'da proposon yani yüz demek ve agnosia olarak bilgisizlik kelimelerinin birleşimi olan yüz körlüğü, kişinin görsel olarak bir yüzü görmesine rağmen onu kimliksel olarak tanıyamaması durumudur. Bu hafıza kaybı değildir. Sadece ve sadece yüzün kimliksel anlamının kaybolmasıdır. Bu kişiler bir evin tüm tuğlalarını ve pencerelerini görebilir. Ancak o evin bir okul mu yoksa bir banka mı olduğunu anlayamaz. Yüzü parçalar halinde algılar ama bütünsel bir kimliğe dönüştüremez. Onlar için tüm yüzler tıpkı ayna görünümlü bir araba modelinin yüzlerce örneği gibidir. Bu durum sadece sosyal hayatı değil, güvenliği de tehdit eder. Polisler, öğretmenler, hatta bir doktor için yüz körü olmak mesleki hayatı tamamen imkansız hale getirir. Her yeni karşılaşma, yeni bir yabancıyla tanışmaktır. Bu sendromun kökleri beynin en özelleşmiş bölgelerinden birinde yatmaktadır. Bu fusiform gyrus veya bilimsel adıyla fusiform yüz alanı demektir. Yapılan çalışmalar bu alanın ne kadar spesifik olduğunu kanıtladı. Deneklere evler, arabalar, manzaralar gibi farklı nesneler gösterildiğinde beynin genel görsel bölgeleri aktifte olurken aynı deneklere insan yüzleri gösterildiğinde sadece ve sadece fusiform yüz alanı aydınlandı. Bu beynin yüzleri diğer nesnelerden farklı bir kategori olarak işlediği anlamına gelir. Bu hastalarda genellikle bu alana giden sinir yollarında veya doğrudan fusiform gyrus'ın kendisinde bir hasar veya işlev bozukluğu bulunur. Hasar alan bu bölge yüzün kimliksel bütünlüğünü çözme yeteneğini kaybeder. Bu hastalar yüzü görebilirler, parçaları, renkleri, ışığı. Ancak parçaların bütünleşerek kimlik anlamına gelmesi imkansızlaşır. İşte bu yüz körlüğünün çarpıcı yönü de budur. Hastalar genellikle mükemmel görüşe sahiptirler. Kitap okuyabilir, araba kullanabilir, karmaşık nesneleri ve detayları ayırabilirler. Ancak sadece yüz tanıma yetenekleri silinmiştir. Bu durum beynindeki işlevlerin ne kadar modüler ve özelleşmiş olduğunu gösteren en güçlü nöropsikolojik kanıtlardan biridir. Bir devre kesildiğinde sadece o devreye ait işlev kaybolur. Bu alanın bu kadar spesifik olması nörobilimcilerin yüz tanımayı yüksek düzeyli görsel uzmanlık olarak görmesine yol açmıştır. Bazı araştırmacılar fusiform gyrus'ın sadece yüzleri değil, kişinin çok uzmanlaştığı nesneleri tanımada da örneğin bir kuş uzmanının kuş türleri ayırması gibi kullanılabileceğini düşünmektedir. Ancak baskın yanıt yüzün insan türü için hayati ve ayrıcalıklı bir kategori olduğunu göstermektedir. Bu yüz tanıma yeteneği hasar gördüğünde durumun ne kadar yıkıcı olabileceğini anlamak için farklı yüz körleri türlerinin klinik hikayelerine bakmalıyız. Edinilmiş prosopagnozi genellikle bir travma, inme, tümör veya nörodejeneratif bir hastalık sonucunda beynin yüz tanıma alanının fiziksel olarak hasar görmesiyle ortaya çıkar. Bu durum sendromun en dramatik ve ani başlangıçlı formudur. Bir anda yüzleri tanıma yeteneği silinir. Nörolog Dr. Oliver Sacks'ın meşhur vakası karısını şapka sanan adam bu durumun en bilinen örneğidir.
hastanın kendi karısının yüzünü bir şapka sanması, yüzün bütünsel anlamının nasıl kaybolduğunu gösterir. Bu hastalar bir zamanlar sevdiklerini anında tanırken artık sadece bulanık, anlamsız parçalar görürler. Bu ani kayıp derin bir şok ve kimlik krizi yaratır. Yüz körlüğünün çok daha yaygın ancak genellikle teşhis edilemeyen formu ise gelişimsel prosopagnozidir. Bu kişiler genellikle bir beyin hasarı olmadan doğarlar ve yüz tanıma yetenekleri hiçbir zaman tam olarak gelişmez. Araştırmalar nüfusun %2.5'e kadar bir kısmının bu durumu yaşayabileceğini göstermektedir. Gelişimsel prosopagnozi hastaları için hayat sürekli bir yabancılık hissidir. Çocukluklarından itibaren akranlarını, öğretmenlerini veya ünlüleri tanıyamadıkları için genellikle garip veya sosyal açıdan beceriksiz olarak etiketlenirler. Bu durumu yaşayanlar kimseyi tanımadıkları için kalabalık ve sosyal ortamlardan kaçınmayı öğrenirler. Bazı ünlü isimler bile bu durumla mücadele ettiklerini açıklamışlardır. İster edinilmiş olsun, ister doğuştan. Bu durum hastaları inanılmaz bir telafi mekanizması geliştirmeye zorlar. Yüz, sosyal kimliğin anahtarıdır. Bu anahtar ellerinden alındığında onlar da çevredeki tüm kilitleri açmaya yarayacak ikincil ipuçlarına odaklanmak zorundadırlar. Yüz, sosyal kimliğimizin birincil verisidir. Prosopagnozi hastaları için bu birincil veri kaynağı kesildiğinde beyin sosyal dünyayı anlamlandırmak için hayata kalma moduna geçer ve ikincil ipuçlarına aşırı derecede bağımlı hale gelir. Bu bir dedektifin her küçük ayrıntıyı bir araya getirerek kimliği çözmeye çalışmasına benzer. Yüz körleri yüzü tanıma yeteneğini kaybetse de ses tanıma yetenekleri genellikle sağlamdır. Bu nedenle bir kişinin sesini duyana kadar tanıyamama durumu yaygındır. Ayrıca insanların kendilerine özgü yürüme stilleri, duruşları ve vücut dilleri de önemli ipuçlarıdır. Bir kişiyi sadece bacaklarının ritminden tanıyabilirler mesela. En kritik ipucu ise bağlamdır. Bir prosopagnozi hastası için bir kişi kendi evinde tanımak kolayken aynı kişiyi rastgele bir sokakta veya kalabalık bir alışveriş merkezinde görmek onu tamamen yabancı kılar. Beyin, burası benim evim, bu yüzden buradaki kişi eşim olmalı gibi mantık zincirleriyle kimliği tahmin eder. Ancak bu zincir koptuğunda kimlik de kaybolur. Birçok yüz körü tanıma için gözlerin diğer unsurlarına çapa atar. Bu bir kişinin her zaman taktığı küpeler, gözlükler, kendine özgü bir şapka veya belirli bir renk paletinde giyinme alışkanlığı olabilir. Saç stili de inanılmaz derecede önemlidir. Saç stilindeki küçük bir değişiklik veya sakal bırakma, kesme gibi hastanın en yakınını bile tamamen tanınmaz hale getirebilir. Bu telafi mekanizması dediğimiz şey muazzam bir bilişsel yüke neden olur. Normal bir insan saniyeler içinde yüzü işlerken yüz körü olan bir birey tüm bu ikincil verileri bilinçli olarak taramak, analiz etmek ve birleştirmek zorundadır. Bu nedenle sosyal etkileşimler onlar için yorucu ve stresli bir zihinsel alıştırmaya dönüşür. Nöropsikologlar bu telafi mekanizmalarını inceleyerek hastaların yüzleri parçalar halinde değil, bütünsel bir özel nesne olarak görmeleri için özel antrenman geliştirmeye çalışmaktadırlar. Ancak bu programların başarısı sınırlıdır. Zira beyin bir kez özelleştiği işlevi geri kazanmakta zorlanmaktadır. Tüm bu zorluklar bizi en temel ve felsefi soruya götürür. Eğer bir insan aynadaki kendi yansımasını bile tanıyamıyorsa o kişinin benlik algısı nasıl etkilenir? Prosopagnozi sadece sosyal bir engel değil, varoluşsal bir meydan okumadır. Nöropsikoloji bize kimliğimizin ve benliğimizin ne kadar kırılgan olduğunu göstermektedir. Bir yüz körü için en korkutucu yüz bazen kendi yüzüdür. Kendi yüzünü tanıyamama durumu otoprosopagnozi olarak adlandırılır. Bu hastalar aynaya baktıklarında kendilerini sadece bir yabancı olarak görürler. Bu bilişsel düzeyde bir yabancılıktır. Düşünce şöyledir. Bu kişinin sesi bana ait, anıları bana ait ama bu yüz bana ait değilmiş gibi görünüyor. İnsan kimliği büyük ölçüde diğer insanlarla olan etkileşimlerimiz ve onların bize verdiği geri bildirimle inşa edilir. Sürekli olarak çevremizdeki insanları tanımak ve onların duygusal tepkilerini okumak kendimize ait hissetmemizi sağlar. Bu döngü kırıldığında sosyal benlik çözülmeye başlar. Nöropsikoloji bu durumla bize en temel ve felsefi soruyu sorar. Bizim kim olduğumuz beynimizin hangi kısmının sağlam olduğuna ne kadar bağımlıdır? Bilinçli irademizin bir nöral devrinin kusursuz çalışmasına bağlı olması ne kadar ürkütücüdür. İlginç bir şekilde araştırmalar, prosopagnozi hastalarının bilinçli olarak yüzü tanıyamasa da beynin duygusal merkezi olan amigdalanın hala tepki verdiğini göstermiştir.
Sevdiği birinin fotoğrafını gördüklerinde cilt iletkenlikleri artar, nabızları hızlanır. Bu beynin bilinçaltı düzeyde hala bildiği ancak bu bilginin bilinçli algıya ulaşamadığı anlamına gelir. Kimlik bilinç dışının derinliklerinde bir yerde kilitli kalmıştır. Prosopagnozi insan beyninin hem karmaşıklığını hem de kırılganlığını kanıtlayan nihai örnektir. Beyin tüm evreni inşa edebilir ancak bazen en temel görevi olan bir yüzü tanımayı başaramaz. Ancak bu sendromun kahramanları bu karanlık gerçeklikle yaşamayı öğrenirler. Onlar bize insan bağının yüzün görsel bir örüntüsünden çok daha fazlası olduğunu, ses tonu, bağlam ve hissedilen duygu gibi soyut unsurlardan oluştuğunu kanıtlayan yaşayan deneylerdir.